Merhabalar, bugünkü derinlemesine incelememizde Aysel Tuluk var. Elimizdeki kaynaklara baktık, bir YouTube video dökümü, Wikipedia sayfası, çeşitli makaleler. Bu Zaza kökenli avukat ve siyasetçinin hayatına, siyasi yolculuğuna biraz daha yakından bakacağız sizinle. Yani bu karmaşık figürün hikayesindeki önemli dönüm noktalarını, tartışmaları anlamaya çalışacağız. Evet, kesinlikle karmaşık bir figür. 1965 Elazığ doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oluyor. Sonra insan hakları savunuculuğu, DTP'nin kurucu eş başkanlığı var, HDP'deki görevleri var. Oldukça dolu bir kariyer. Tabii bir de madalyonun diğer yüzü. Hukuki süreçler, kişisel yaşamındaki zorluklar, bunlar da hikayenin önemli bir parçası. O zaman en baştan başlayalım mı biraz? Gençliği, eğitimi. Kaynaklar genç yaşta babasını ve ağabeyini kaybettiğini söylüyor. Ailesiyle İstanbul'a taşınıyorlar. Hukuk okuyor. Mezuniyet sonrası serbest avukatlık yapıyor. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, İnsan Hakları Derneği gibi yerlerde aktif rol almış. Hatta Yurtsever Kadınlar Derneği'nin kurucularından biriymiş. Bu da ilginç bir detay. Bu ilk dönem onun insan haklarına, özellikle Kürt meselesine ve tabii kadın haklarına olan ilgisinin temelini atıyor aslında. Şey de önemli, Abdullah Öcalan'ın avukatlarından biri olması. Bu da o dönemde dikkat çeken bir nokta. Sonradan da zaten bu durum karşısına çıkacak hukuki süreçlerde bir etken oluyor diyebiliriz. Anladım. Siyasete girişi peki 2005'te DTP'nin kurucu eş başkanı oluyor. Sonra 2007'de Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçiliyor. Ama ilginç bir şey var. Kaynaklarda okuduğum parti içinde Ahmet Türk'le birlikte ılımlı bulunmuşlar. Hatta bu yüzden eleştirilip eş başkanlıktan ayrıldığı yazıyor. Evet, böyle bir durum yaşanmış. Uzlaşmacı olarak görülüyorlar parti içindeki bazı kesimlerce. Sonrasında da zaten DTP kapatılıyor 2009'da, vekilliği de düşüyor haliyle. Tam da bu noktadan sonra galiba hukuki sıkıntılar başlıyor değil mi? Aynen öyle, işler orada biraz daha karışıyor. Mesela 2006'daki bir konuşması var, orada PKK kimine göre kahramandır gibi bir ifade kullanıyor. Bu yüzden 2009'da PKK propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası alıyor. Hapis cezası. Sonra ne oluyor? Siyasete devam ediyor mu? Ediyor. 2011'de Van'dan tekrar bağımsız milletvekili seçiliyor. Bu sefer HDP'ye katılıyor ama hukuki süreçler peşini bırakmıyor. Başka konuşmaları nedeniyle 2011 ve 2012'de yeni cezalar alıyor. Suçlamalar genelde benzer, propaganda, bir de şu sık duyduğumuz örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek. Kaynaklarda toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi geçiyor bu suçlamalardan. Bu örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, bu suçlama tam olarak neye dayanıyor? Onun özelinde kaynaklarda detay var mı? Şöyle, kaynaklar davanın tüm detaylarına girmemiş ama genel prensip belli. Yani kişinin doğrudan örgütle organik bağı ispatlanamazsa bile eylemleriyle, söylemleriyle örgütün amaçlarına hizmet ettiği iddia ediliyor. Tuğluk içinde konuşmaları, siyasi faaliyetleri bu çerçevede değerlendirilmiş anlaşılan yargı kararlarına göre. Sonra iş daha da ciddileşiyor. HDP'de genel başkan yardımcısıyken Aralık 2016'da tutuklanıyor. Bu sefer suçlama çok daha ağır. Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak. Örgüt yöneticiliği çok ciddi bir suçlama bu. Peki yargılamalar nasıl sonuçlandı? 2018'de 2 ayrı ceza daha alıyor. Birincisi toplantı ve gösteri kanununa muhalefetten 1 yıl 6 ay. İkincisi ise işte o ağır suçlama, terör örgütü yöneticisi olmak suçundan 10 yıl hapis cezası. Kaynaklarda bu suçlamaların arka planına dair bazı iddialar da var. Mesela ağabeyinin PKK geçmişi, bir de bir itirafçının ifadesi var. Tuğluk'u yaralı bir PKK'lıyı taşırken gördüğünü iddia etmiş. Bunlar da tabii yargı sürecini etkileyen unsurlar olarak belirtiliyor. Siyaset, hukuk derken bir de kişisel hayatındaki o sarsıcı olay var. Annesi Hatun Tuğluk'un vefatı 2017'de ve Ankara'daki cenazesine yapılan o saldırı. Gerçekten korkunç bir olay. Cenazenin mezarlıktan çıkarılıp Tunceli'ye götürülmesi. Tuğluk da zaten cezaevinden izinle katılmıştı değil mi o törene? Çok travmatik olmalı.
Kesinlikle çok büyük bir travma. Zaten bu olayın ardından cezaevinde sağlık durumu da bozuluyor. Kendisine demans yani bunama teşhisi konuluyor. 2021'de hastalık iyice ağırlaşınca tahliyesi için kampanyalar başlıyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde çağrılar yapılıyor. Ama tahliye süreci de kolay olmuyor sanırım. Adli Tıp Kurumu raporları, Evet, biraz sancılı bir süreç oluyor. Adli Tıp Kurumu ilk başta birkaç kez cezaevinde kalabilir rapor veriyor. Ama hem kamuoyu baskısı artıyor hem de sağlık durumu kötüleşmeye devam ediyor. Sonunda 4. incelemede cezaevinde kalamaz raporu çıkıyor. Bu raporla birlikte Ekim 2022'de yani yaklaşık 6 yıl sonra tahliye ediliyor. şöyle bir toparlarsak, Aysel Tuğlu'nun hikayesi gerçekten çok katmanlı. Hukuk var, siyaset var, insan hakları mücadelesi var. Ama aynı zamanda kişisel trajediler, ciddi sağlık sorunları, hepsi iç içe geçmiş. Yani yıllarca aktif siyasetin içinde olmuş, defalarca yargılanmış, hapis yatmış, bir yandan da ailesiyle birlikte büyük travmalar yaşamış bir isim. Aynen öyle. Kaynaklar onu Kürt siyasi hareketi ve kadın mücadelesi için sembolik bir figür olarak görüyor. Aynı zamanda yaşadığı hukuki süreçler, aldığı cezalar, özellikle cezaevindeki sağlık durumu, bunlar Türkiye'deki adil yargılanma hakkı, mahpusların sağlık koşulları gibi konularda ciddi tartışmaları da beraberinde getirmiş. Önemli bir vaka aslında. Evet. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra akılda şöyle bir soru kalıyor ister istemez. Bir tarafta mahkeme kararları var, terörle ilgili ciddi suçlamalar, mahkumiyetler. Diğer tarafta ise ağır bir hastalıkla mücadele eden bir insan, annesinin cenazesine yapılan o korkunç saldırı gibi insani trajediler. Bu iki farklı tabloyu, bu karmaşık resmi nasıl bir arada düşünmek, nasıl değerlendirmek gerekir? İşte bu soruyu da size, dinleyicilerimize bırakalım, üzerinde biraz düşünmeniz için.